Merhaba. Bugün sizlere pivot tablolardan bahsedeceğim. Tablolarla, büyük veri setleriyle çalışıyorsanız, bunları dilediğiniz şekilde özetlemek ve yorumlamak için pivot tablolar çok önemli. Örneğimiz üzerinden inceleyelim. Satış lokasyonlarına, tarihlere, ürün gruplarına göre bir tablomuz mevcut. Bu tablonun tamamını pivot tablo veri setimize alarak başlayalım. Tablo üzerine gelip Ctrl A ile tüm datayı seçtikten sonra Ekle, Pivot tablo diyoruz. Açılan pencerede iki şeyi seçeceğiz. Birincisi pivot tablonun veri alanı. Ctrl A ile seçip bu pencereye geldiğimiz için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Aşağıda ise analizlerimizi yapacağımız tabloların veri setinin olduğu sayfada mı yoksa farklı bir sayfada mı oluşturulacağını seçeceğiz. Varsayılan olarak yeni çalışma sayfasında açıyor. Alttaki seçenekle mevcut sayfada da açmasını sağlayabiliriz. Biz yeni çalışma sayfasında oluşturarak ilerleyelim. Pivot tablo çalışma alanları varsayılan olarak bu şekilde geliyor. Ancak sütunlarımız yatay eksende fazla ise bu görünümü de tercih edebilirsiniz. Şimdilik ihtiyaç olmadığından ilk görünümle devam edelim. Üst grupta rapora ekleyebileceğimiz veriler mevcut. Bunlar arasından seçim yapacağız. Bundan sonra yapacağımız seçimler tamamen analiz ihtiyaçlarına göredir ve dilediğiniz gibi tabloyu şekillendirebilirsiniz. İlk dizaynımızda şehir ve ürün gruplarına göre satış hasılatlarını getirelim. Gördüğünüz gibi tablomuz oluştu. Tablomuzu düzenleyerek biraz daha göze hitap etmesini sağlayalım. Tablo dışında bir hücreye tıkladığımızda pivot tablo alanları kapanır. Tekrar bu alanlara ulaşmak istersek tablo üzerine bir kez tıklamamız yeterli. Tabloyu oluşturduktan sonra bu alanları görmek istemiyorsak tablo üzerine gelip sağ tıklayıp alan listesini gizle diyebiliriz. Alan listesine tekrar ulaşmak için ise tekrar tablo üzerine sağ tıklayıp alan listesini göster diyoruz. İkinci dizaynımızı yapalım. Aylara ve ürün gruplarına göre bir tablo oluşturalım. Bu noktada özet tablolarımızın bir arada durmasını istiyorsak, bundan sonraki tablomuzu oluştururken var olan çalışma sayfası seçeneğini işaretleyeceğiz. Var olan çalışma sayfası dedikten sonra sağ taraftaki kutucuğa tıklayarak hangi çalışma sayfasında tablomuzu oluşturmak istiyorsak oraya giderek seçtiğimiz bir hücreye tıklıyoruz. Pivotun üzerine gelerek alanlarımızı seçiyoruz. Elimizde ay bilgisi direkt olarak bulunmadığından bu bilgiye tarihlerden ulaşacağız. Tarihlerin üzerine gelip sağ tıklayıp grupla dediğimizde istediğimiz şekilde gruplamamızı yapabiliyoruz. Burada önemli olan nokta şudur ki eğer tarih bulunan hücremizin formatı metinse bu gruplama işlemi çalışmaz. Format tarih şeklinde olmalıdır. Tablomuzu istediğimiz şekilde oluşturduk. Üçüncü dizaynımızı yapalım. İlk aşamadan tekrar başlamak istemiyorsak bir seçeneğimiz daha var. O da hazırdaki tablomuzu kopyalayıp değişiklikleri üzerinden yapmak. Bu noktada önceki tabloya gelip Ctrl A ile tümünü seçtikten sonra aşağıya kopyalama yaptığımızda yeni tablomuz mevcut veri setiyle işleme hazır hale geliyor. Ayları satırlara alalım ve sütunlara maliyet verisini ekleyelim. Satırlarda 2 ve üzeri veri varsa görünüm seçenekleri gündeme geliyor. Buradan başka bir tabloya veri gidecekse daha kullanıcı dostu bir görünüm mevcut. Bunun için tabloya sağ tıklayıp pivot tablo seçenekleri görünüm diyoruz. Açılan pencerede klasik pivot tablo düzeni seçeneğini işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi kriterlerimiz ayrı sütunlara dönüştü. Boşluklu gözüken yapıyı tüm verileri içerecek şekle dönüştürmek istiyorsak da şeritteki pivot tablo tasarım sekmesinden rapor düzeni, tüm öğe etiketlerini yinele seçeneğini seçiyoruz. Ara toplamları yok etmek istiyorsak ilgili satıra gelip ara toplamı gösterme diyoruz. Tablo verisinde bir düzeltme yapmak istiyorsanız ana veriye gidip düzelttikten sonra pivot tablo üzerine gelip güncelle diyerek tablomuzu güncel hale getiriyoruz. Son olarak ana veriye bir sütuna ekleyelim. Ekleyip güncelle dedik ancak herhangi bir güncelleme olmadı. Bunun nedeni en başta veri alanımızı seçerken yaptığımız tanımlama. Değiştirmek için şeritte analiz, veri kaynağını değiştir diyoruz. Gördüğünüz üzere veri alanımıza vade verisi geldi ve kullanıma hazır. Diğer tablolarımızda ise bu alanın hala kapsam dışı olduğunu unutmayın. Tabloda başlığı bulunmayan bir sütun mevcutsa tabloyu oluşturamayız.
Veri değişikliklerinde güncelleme yapmayı unutmayınız. Pivot tabloları en basit şekliyle anlatmaya çalıştığım bu videonun sonuna geldik. İleri seviye pivot tablo özelliklerini ise daha sonraki videolarda inceleyeceğiz. Videolardan anlık olarak haberdar olmak için kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.